Hepimizin aklına Matrix'le kazınan o meşhur soru var ya, acaba yaşadığımız bu dünya gerçek mi yoksa hepsi bir simülasyon mu? Yani eğer gerçekten bir simülasyonun içinde yaşıyorsak bunun farkına varabilir miydik? Matrix filmi bize bu konuda bazı ipuçları veriyor mu yoksa sadece çok iyi kurgulanmış bir metafor mu? Hadi gelin bu sorunun peşine düşelim. Şimdi başlamadan önce çok önemli bir ayrım yapmamız lazım. Bakın Matrix dediğimiz şey aslında insanların sanal bir gerçeklikte esir alındığı bir kontrol metaforu. Simülasyon hipotezi ise çok daha derin, çok daha temel bir iddia. Bizzat evrenin kendisinin bir bilgisayar programı olabileceğini söylüyor. Yani biri bir benzetme, diğeri ise ciddi bir felsefi ve bilimsel iddia. Peki, iyi güzel de bu fikir tam olarak nereden çıktı? Hadi önce işin felsefesine bir bakalım. Yani bir bilgisayar programında yaşıyor olabileceğimiz iddiasının arkasında ne gibi argümanlar var? İşte tam bu noktada filozof Nick Bostrom'un meşhur üçlemiyle karşılaşıyoruz. Bostrom diyor ki şu üç seçenekten birinin doğru olması neredeyse kaçınılmaz. Birincisi, medeniyetler atalarını simüle edecek kadar ileri teknolojiye ulaşamadan yok olup gidiyorlar. İkincisi, o teknolojiye ulaşsalar bile etik veya başka sebeplerle bu tür simülasyonları çalıştırmayı tercih etmiyorlar. Ve işte üçüncüsü. Eğer ilk iki seçenek yanlışsa, o zaman bizim de o sayısız simülasyondan birinde yaşıyor olma ihtimalimiz çok ama çok yüksek. Düşününce her üçü de insanın aklını zorlayan seçenekler, değil mi? Tabii ki bu hipoteze felsefi cepheden gelen ciddi itirazlar da var. Mesela bu olasılık hesaplarına ne kadar güvenebiliriz? Ya da bu iddia bilimsel olarak kanıtlanabilir veya çürütülebilir bir şey mi? Ve belki de en önemlisi, bizi simüle edenlerin niyetlerinin ne olduğunu nereden bilebiliriz ki? Hadi şimdi felsefeyi bir anlığına kenara koyalım ve bilime bakalım. Acaba bu fikir test edilebilir bir şey mi? Yani fizikçiler gerçekliğin en temel dokusuna mikroskopla bakıp bir tür pikselleşme yani simülasyonun izlerini bulabilirler mi? Gecikmeli seçim kuantum silgi deneyi gibi akıl almaz deneyler var. Bu deneyler bize şunu gösteriyor: gerçeklik, biz ona baktığımızda sanki farklı davranıyor. Parçacıklar gözlemlenip gözlemlenmediklerini adeta biliyormuş gibi hareket ediyor. İşte bazı bilim insanları diyor ki, bu durum evreni çalıştıran devasa bilgisayarın işlem gücünden tasarruf etmek için kullandığı bir yöntem olabilir. Hatta Caltech'ten yapılan bir araştırma bu fikri bir adım öteye taşıyor. Diyorlar ki sistem işlem yükünden tasarruf etmek için gerçekliği yalnızca bir gözlemci olduğunda hesaplıyor olabilir. Yani evren biz bakmadığımızda var olmayabilir. Bu durumda kuantum fiziğindeki o bütün tuhaflıklar bir sistem hatası değil, tam tersine sistemin bir özelliği haline geliyor. Peki bilim insanları somut olarak ne arıyorlar? Aslında üç temel şey var. Birincisi, uzay zamanın en küçük ölçekte bir ekran gibi piksellerden mi oluştuğunu anlamaya çalışıyorlar. İkincisi, evrenin kendisinden gelen ve holografik gürültü dedikleri bir sinyali yakalamaya çalışıyorlar. Üçüncüsü ise uzayın derinliklerinden gelen çok yüksek enerjili parçacıkların simülasyonun bir nevi kare hızına takılıp minicik gecikmeler yaşayıp yaşamadığına bakıyorlar. Peki bunca araştırmanın sonucu ne? Şunu net olarak söyleyebiliriz: bugüne kadar bir simülasyonda yaşadığımıza dair en ufak bir kanıt bile bulunamadı. Hatta ortaya atılan bazı fikirler, yapılan deneyler sonucunda kesin olarak çürütüldü. Şimdi gelelim bu hipotezin önündeki belki de en büyük dağ, inanılmaz hesaplama maliyeti. Yani bütün bir evreni simüle etmeye kalksanız, bunun enerji faturası ne kadar olurdu hiç düşündünüz mü? Burada karşımıza Landauer prensibi çıkıyor. Bu prensip çok temel bir şey söylüyor. Evrende bir bitlik, yani en küçük bilgi parçasını bile silmenin kaçınılmaz bir enerji maliyeti vardır. Kısacası, bilgi dediğimiz şey soyut değil, fiziksel bir şeydir ve onu işlemek enerji harcamayı gerektirir. Szilard motoru gibi düşünce deneyleri de tam olarak bunu gösteriyor. Tek bir parçacığın nerede olduğunu bilmek gibi basit bir bilgiyi kullanarak bile enerji, yani iş üretebilirsiniz. Bu da bize gösteriyor ki o küçücük tek bir bitlik bilgi bile evrenin enerji denkleminde yer kaplıyor. Şöyle hayal edin, bir bitin 0 ya da 1 olması, bir topun iki ayrı çukurdan birinde durması gibi. Topu bir çukurdan alıp diğerine koymak için bir tepeyi aşmanız, yani enerji harcamanız gerekir. İşte bilgiyi silmek veya değiştirmek de aynen böyle. Şimdi bunu evrendeki trilyonlarca trilyon parçacığın her biri için yapmanız gerektiğini düşünün. Maliyet gerçekten de akıl almaz boyutlara ulaşıyor.
Peki bu devasa maliyet işin içinden çıkılmaz bir hal mi alıyor? Belki de değil. İşte burada akıllı ya da tembel bir simülasyon fikri devreye giriyor. Fikir şu: evren her şeyi her an en ince detayına kadar hesaplamak zorunda değil. Belki de sadece ihtiyaç duyulduğunda, yani bir gözlemci ya da oyuncu oraya baktığında içeriği oluşturuyordur. Bunu anlamanın en güzel yolu aslında video oyunları. Çoğumuzun bildiği level of detail, yani LOD tekniğini düşünün. Oyun motoru sadece sizin baktığınız, size yakın olan nesneleri yüksek çözünürlükte işler, uzaktaki dağlar, ağaçlar ise daha basit çizilir. İşte eğer evren de böyle optimize edilmiş bir sistemse, bu o inanılmaz hesaplama maliyetini bir anda çok daha makul bir seviyeye indirebilir. Peki tüm bu felsefe ve bilimi konuştuktan sonra en başa, yani Matrix'e geri dönelim. Film bütün bu gerçek tartışmaların yanında nasıl bir yerde duruyor? Neleri doğru, neleri yanlış anlamış? Matrix'in asıl gücü bilimsel doğruluğundan ziyade sunduğu o muhteşem metaforda yatıyor. Kırmızı hap mı, mavi hap mı? Bu seçim rahat bir yalanı mı yoksa rahatsız edici bir gerçeği mi tercih edeceğimiz sorusunun zamansız bir sembolü haline geldi. Ama işin bilimsel tarafına baktığımızda, filmin bazı konularda biraz yaratıcı davrandığını görüyoruz. Örneğin, insanların birer pil olarak kullanılması fikri, fiziğin en temel yasalarından olan termodinamiğe tamamen aykırı. Ya da o meşhur beyne anında bilgi yükleme sahneleri. Harika bir fikir ama günümüz teknolojisinin fersah fersah ötesinde. O zaman aradaki temel farkı son bir kez net bir şekilde özetleyelim. Matrix bir kontrol mekanizması üzerine kurulu bir metafor, simülasyon hipotezi ise bambaşka bir şey. Gerçekliğin doğasının ne olduğu üzerine köklü, ontolojik bir iddia. Peki, tüm bunların sonunda geldik en can alıcı soruya. Kırmızı hap mı, mavi hap mı? Belki de bu sorunun kesin bir cevabı olmasından daha değerli bir şey var, o da bu soruyu sorabilmenin kendisi. Bugünün bilimiyle konuşacak olursak cevap çok net. Bir simülasyonun içinde yaşadığımıza dair elimizde sıfır, evet sıfır bilimsel kanıt var. Bu fikir şu an için müthiş derecede ufuk açıcı bir felsefi ve bilimsel düşünce deneyi olmaktan öteye geçmiyor. İyi de madem kanıt yok, o zaman bu soruyu sormanın ne anlamı var diye düşünebilirsiniz. Aslında simülasyon hipotezinin asıl değeri doğru olup olmamasında değil. Değeri, bizim bildiğimizi sandığımız şeyleri ve onları nasıl bildiğimizi sorgulatan güçlü bir stres testi olmasında yatıyor. Ve bu türden sorgulamalar bilimin ilerlemesi için gerçekten de paha biçilmez. Peki, o kesin kanıtlar bir gün gelene kadar topu size atalım. Siz hangisini seçerdiniz? Kırmızı hapı mı yoksa mavi hapı mı?